videoyu beğenip paylaşsana güzel insan. Bu bizim için çok önemli. Herkesin hayatında katlanmak zorunda olduğu bazı insanlar vardır. Bunlar kimi zaman en sevdiğimiz arkadaşımız, kimi zaman okuldaki en yakın arkadaşımız, kimi zaman iş yerinde onunla beraber çalışmak zorunda kaldığımız arkadaşımız, kimi zaman ailemizden biri bile olabilir. Bizler onların her şeyini kabul etmemize rağmen onlar her fırsatta hayat enerjimizi alıp götürüyor olabilirler. Hatta bazen bizi hayattan bile soyutluyorlar. İşte onlar var ya, tiksinç ya Allah'ım. İşte tam da bu noktada bir video yapmak istedik. Küçük bir araştırma yapmak istediğimde tamam uzak durulması gereken 16 insan tipi ortaya çıktı. Bunları bir araya derledik. Bakalım nasıl tipler bunlar. Videoyu izlerken bu tip insanların bize benzeyen özellikleri varsa o özellikleri değiştirme bilinciyle izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada bu videonun sonunda size özel bir teklifim olacak. Hadi başlıyoruz. Birincisi ilgi hastaları. Bu tip insanlar tamamen bütün odakları kendilerine çevirmelerini isterler. En güzel benim, en yakışıklı benim, bütün erkek kadınlar bana aşık olsun, siz kimsiniz gibi insanlar. Bir de bu insanlar odak noktalarından uzaklaştığını hissederlerse sırf dikkat çekmek için etrafa sataşma, intihar etme, yapılmaması gereken bütün hareketleri yapmaktan çekinmezler. Mesela sizi eşinizden ayırabilirler. En yakın arkadaşlarının arasına nifak sokabilir, elinden geleni yapabilir, en kötü işleri yapabilir. Gerçekten bunu yaparlar. İkincisi çıkarcı insan tipi. Bu insanlar kendi menfaati dışında hiçbir şeyi düşünmezler. Fedakarlık, sevgi, sadakat gibi kelimelerden uzak dururlar. Kısacası bencil insanlardır. Dikkat edin, bu tip insanlar etrafımızda muhakkak vardır ve genellikle yalnız insanlardır. Üçüncü insan tipi ise dalga geçen insan tipi. Bu tip insanlar kendi eksikliklerini, kendi kusurlarını görmezden gelip karşı tarafın eksiklikleriyle kusurlarını aramaktan hiç çekinmezler. Üstelik bunu yaparken de dalga geçip karşı tarafın kalbini çok rahat kırabiliyorlar. Dördüncüsü ise kıskanç insan tipi. Bu tip insanlar kendi elindekilerini öyle bir hiçbir yerde olmamış gibi gösterirler ki karşı tarafın gözünü içine sokarlar. Elindekini ne kadar güzel ve büyük gösterdikçe karşı tarafın bu düşünceye tepkisiz olduğunu görünce içindeki kıskançlık duygusu daha bir alevleşiyor, daha bir en üst seviyeye çıkıyor. Kendinden başka kimseyi görmüyor, karşı tarafı ötekileştiriyor. Tabii bunun altını biraz kazıdığımız zaman altından korkunç bir kıskançlık duygusu ortaya çıkıyor. Beşinci insan tipi ise tembel insan tipi. Mert. Ben de. Neyse tamam bir şey yaparız. Bu tip insanlar, yani bu duyguya sahip insanlar hemen hemen herkeste vardır. Ama bazıları vardır ki aman Mert, bir yere gitmek isterseniz gelmez. Bir plan yaparsınız uymaz. Bir şey rica edersiniz yalvartır. Sanki gece beşik sallamış ya da bütün gün inşaatta çalışmış gibi yorgundur, tembeldir. Ama öyle değil. Altıncı, ben daima haklıyım. Yok bu videoda. Yani bu tip insan tipi. Ben daima haklıyım diyen insan tipi. Her ne koşulda olursa olsun bu tip insanlar her zaman üste çıkar ve kendini haklı görürler. Bu tarz insanlarla bırakın tartışmayı, onlarla bir konu hakkında konuşulmaya bile gelmez. Çünkü onlar daima haklıdır ve daima ben eksenlidir. Abi Ardalar böyle dedi. Ümitler şöyle dedi. Var ya onları şöyle yapmak lazım abi. Yedinci insan tipi ise dedikoducu insan tipi. Ya arkadaş, siz zannediyor musunuz ki sizin yanınızda başkalarının dedikodunu yapan kişi siz gittikten sonra sizin hakkınızda da dedikodu yapmıyor? Bu tip insanlarda saygı, merhamet olmaksızın karşı taraf hakkında ileri geri konuşmaktan geri kalmazlar. Sorsan onlara muhabbet ediyoruz canım, ama bunun asıl adı dedikodudur. 8. insan tipi ise kıyaslama yapan insan tipi. Bu tip insanlar sanki kendileri çok mükemmelmiş gibi her zaman karşı tarafı kıyaslarlar. Sen ona derdini anlatırsın, sorunların için fikir alırsın,
O da bütün zayıf noktalarını beynine atar. İlk kavganızda, kendi çıkarı olmadığı ilk olayda o zayıf noktalarınızdan sizi vururlar, kıyaslarlar, sizi ötekileştirirler. 9. ise şükürsüz insan tipi. Bu insan tipleri hiçbir şeyi beğenmezler. Her şeyden şikayet ederler. Bir de elindekilerin kıymetini bilmeyip kusur görürler. Bu da yetmezmiş gibi senin de hayat sevincini yer bitirirler. 10. ise bahaneci insan tipi. Bu tip insanlar şikayetçi insan tiplerinin bir üst versiyonudur. Her şeyden şikayet ettikleri yetmezmiş gibi bir de o şikayetliklerini değiştirmek için elinden geleni yapmayıp bahaneler üretmekten hiç geri kalmazlar. Bir bahane girdabın içine girerler. Sen ona umut etmekten, mücadele etmekten söz edersin. Sonra ne oldu biliyor musun? Kendin söyleyip kendin dinlersin. Çünkü onun çoktan bahanesi hazırdır. Sen ona güzel şeylerden bahsedersin. Onun ilk sözü ama olur. Ama o öyle, ama bu böyle. Zaten bahaneci insanların en çok kullandığı kelime amadır. 11. insan tipi ise eleştirici insan tipi. Tamam, eleştirme güzeldir ama bunun bile bir adabı ver be kardeşim. Kendisi hiçbir şey yapamaz, senin de yapamayacağını söyler. Sen güzel bir fikrini ona söylersin, yani olabilecek bir fikrini ona söylersin. O tamamen bunun eleştiriler konusunda yer alır. Yani senin o güzel şeyin de heba etmiş olur, emeklerin boşa gider. Dikkat etmek gerekirse tekrar söylüyorum. Eleştirmek güzel bir şey ama bunu kötü anlamda söylersen maalesef hüsrana dönüşüyor. 12. inatçı insan tipi. Tamam, bir şey inat edip başarmak iyi bir şeydir. Ama bazı inatçı tipler vardır ki gerçekten iyi bir şey değildir. Basit bir örnek vermek gerekirse sen dersin ki Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. O der yok canım Adana'dır. İşte bu tip inatçı insanlardan söz ediyorum. Ve genelde de bu insanlarla da konuşulmaz. Çünkü lafı her zaman ağzına tıkarlar, bir şey söylemene müsaade etmezler. 13. insan tipi ise sabırsız insan tipidir. Bu tip insanlar her şeyin hemen olmasını isterler. Oysa bilmeliyiz ki kışın yaza kavuşması için ilkbaharı görmek lazım. Yani bazı şeyler için gerçekten zaman lazım. 14. insan tipi ise doyumsuz, açgöz olan insan tipidir. Bu tip insanlar hiç yetinmeyi bilmezler. Hep daha fazlasını isterler. Karınları doysa bile gözleri hep açtır. Yani bir nevi ya da tamamıyla kanaatsizdir. 15. ise yalancı insan tipi. Bu tip insanlar doğruluk ne bilmezler. Yalan içlerini o kadar çok işlemiş ki etrafındaki insanlar ona hiç güvenmezler. O da her seferinde bir daha yalan söyler. 16. ise bilgelik taslayıp bilgisiz insan tipi. Bu tip insanlar bir konu üzerinde aslında o kadar çok fikir sahibi değillerdir. O kadar çok bilgili değillerdir. Ama o kadar çok bilmişlik taslarlar ki karşı tarafı bilgisiz, cahil durumuna sokmaktan hiç çekinmezler. Onlarla tartışmaya niyetlenen gerçekten bilgi sahibi kardeşlerime Mevlana'dan bir örnek vermek istiyorum. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Ve İmam-ı Gazali boşuna şöyle dememiş. Cahillerle tartışmaya girmeyin. Zira ben hiç yenemedim. Evet güzel insan. Etrafında muhakkak bu tip insanlar vardır. Belki bu tip özelliklerin çoğu sende de olabilir. Ama insan kendini değiştirmek ve yenilemek için hiçbir zaman geç kalmış sayılmaz. Videonun başlığında da göreceğin üzere bu tip insanlardan uzak durun demiştim ya hani. Aslında bizim demek istediğimiz bu özelliklerden uzak durun. Çünkü bizim derdimiz insanların yaptıklarını güzelleştirmek olmalı. İnsanları dışlayarak, ötekileştirerek maalesef onları karanlığa teslim edemeyiz. Ve bunun için de daima okuyup kendimizi geliştirmeliyiz. Toplum kötüye gidiyor, dünya çok kötü bir yer dediğimizde unutmayalım ki toplumu oluşturanlar da bireylerdir. Sensindir, benimdir. Eğer bir şeyler ters gidiyorsa
muhakkak ki bunda bizim de payımız vardır. Ve sen güzel insan, asla ama asla kötüleri, günahkarları hedef alma. Daima kötülüğü, günahları hedef al. Selametle. Bu tip özelliklere sahip insanlar yakınında varsa bence bu videoyu ona izletmelisin. Bu videoyu paylaşabilirsin. Ayrıca bu videoyu beğenip yorum atman bizim için çok önemli. Bu arada kanalımıza abone olursan da çok seviniriz. En güzeli emanetsin. Selametle.